Bu kanalda bugüne kadar iki tane riskli video çektim. Bir tanesi Dünya Kim Yönetiyor serisinin din üzerine olanı. İkincisi evrim üzerine olan. Evrim videosunu kaldırdık biliyorsunuz yayından. Mahkemelik oldu. Şimdi üçüncü davalı olduğum kişi de çözüldüğünde olay bitecek. Ama din videosunda güzel bir izleyici kitlem olduğunu gördüm. Şimdi üçüncü riskli videoyu çekiyoruz. Abone kaybedeceğimizi düşünüyorum. Belki linç de gelebilir. Çok umurumda değil şu anda. Çünkü ben fikirlerimi açıkça söylemeyi seviyorum. Bu videonun konusu eşcinsellik. Videonun başında bazı uyarılar yapmam lazım. Bir, bu video artı 18 görüntü içeriyor. Artı 18 dediğimde yani 18 yaş üstü sapkın cinsellik görüntüleri de göreceksiniz. Lütfen videoyu defalarca uyararak söylüyorum ki izlemeyin. Yani eğer ki mideniz hassasla kapalı gizli eşcinsellik tarzı videolar, yani tabii ki burada erotik pornografik görüntü göstermeyeceğim ama söyleyeyim, artı 18 görüntü bu videonun içerisinde var ve izlemezseniz bir şey kaybetmezsiniz. İkinci bir uyarım daha var. Starbucks psikolojisini çektiğim zaman söylediğim bir laf vardı. Ben kahve içmiyorum. Bir iki tane patates ülkenin IQ'sunu ortalamasını düşüren idiot yorum yazıyor. Yani birkaç kişi yazdığı için bu kadar kızdım. Diyor ki hocam diyor kahve içmiyorsunuz da nasıl o da Starbucks psikolojisi üzerine yorum yaparsınız. Yani omlet yapmak için tavuk olmam gerekmiyor. Değerli sığ insan. Yani senin IQ'un yetmiyor maalesef. O yüzden de Starbucks'taki insanların psikolojisi videosunu anlamadığın için yapacak bir şey yok. Bunu da izleme. Bu video için hazırda bekleyen böyle sniperlar var. Hemen atayım, hemen etiketleyeyim Haluk Hoca'yı diye. Onlara baştan söyleyeyim. Eşcinsel değilim. Bunu bekleyenleri de hemen halledelim. Çünkü bir sağda da solda da patates beyinler bekliyor. Eşcinselliğe karşı değilim. Eşcinselliği desteklemiyorum. Eşcinsel değilim. Ve benim bir şeyi destekleyip desteklememenin bir önemi de yok. Ne eşcinseller değişecek ne de eşcinselliğe hepsini öldürelim, yakalım diye Nazi mantığıyla bakanlar değişecek. Bu aradan çıksın. Bir başka aradan çıkması gereken şey var. Uzun bir giriş oluyor, özür dilerim. Ama bir başka aradan çıkması gereken daha bir şey var. Bu videonun konusu eşcinsellik nasıl bir şey? Siz eşcinsel olmalı mısınız? Olmamalı mısınız? Bu tür bir şey değil. Çünkü aynen 3 Aralık öncesi bir çağrı yapmıştım. Bedensel engeller lütfen gelsin. Beraber video çekelim ve bedensel engellerin sorunlarını anlatalım Türkiye'deki. Arayan çok oldu ama gelen olmadı. Yıllardır işitme engelliler için işaret dili çekeceğiz. Söz verip herkes kaçıyor. Nasıl ki bir bedensel engelin sıkıntısını ben buradan anlatamazsam da eşcinsel olmak nasıl bir şey size fikir veremem. Bu video Türk toplumunun eşcinsellik kavramına nasıl baktığı ve nasıl bakmalı ya da bakmamalı bunun üzerine. Uzun girişimizi yaptıktan sonra son bir kez uyarayım. Bu video artı 18 görüntü içeriyor ve midesi hassas olan izlemesin. Hoş geldiniz. Şimdi tekrarlayayım en baştaki fikrimi. Ben bu videoda kalkıp da eşcinsellerin hepsi hastadır, ruh hastasıdır, pisliktir, bilmem nedir, şudur budur gibi bir şey de demeyeceğim. Eşcinsel güzeldir, ne olur çocuklarınız eşcinsel olsun, herkesin eşcinsel olması gerekiyor gibi bir şey de demeyeceğim. Ne diyeceğim? Eşcinselliğe bakış açımız nasıldır? Çünkü bu ikisini de deyip dememem durumu değiştirmiyor ki. Yani ben herhangi bir insanı kötülesem, onun arkasından konuşsam ve nefret etsem benim için bir şey değişmiyor, onun için bir şey değişmiyor. Evet, dini açıdan bakan insanlar Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayeti alıp kendince haklı olarak yorumluyor. Bu da bir şey değiştirmeyecek. Çünkü sen istediğin kadar onu oku, birazdan göreceksin videonun sonuna kadar izlersen eğer. Çünkü bazıları videonun burasında, yarısında bir yerinde bırakıp ama şöyle böylemiş, onların yorumlarını anında silip engelleyeceğim, baştan söyleyeyim. Tamamını izlersen fikrimi anlarsın. Ama videonun tamamını izlediğin zaman da Türkiye'nin asıl eşcinsellik sorununu göreceğiz. Videonun birkaç yerinde size şunu soracağım. Herhangi bir şekilde kınarken, yani eşcinsellik öyle kötü böyle kötü tükaka, şunu da düşünün. Ya çocuğunuz torununuz da eşcinsel olursa. Şimdi eşcinsellik tükaka ya öyle doğarsa. Çünkü Brenda Raymer'ın, David Raymer'ın daha doğrusu hikayesini anlatacağım en sonunda size. Göreceksiniz ne olabiliyor. Ve
Şu sorunun cevabını arayan çok var. Eşcinsellik bir seçim mi, doğuştan mı gelir, yoksa insanlar özgür mü falan filan, bunları da göreceğiz. Peki ben nelere karşıyım? Ama benim karşı olmam bunu değiştirmiyor. Çünkü eşcinsellik Amerika'ya baktığınız zaman çok daha önceden 1950'lerde 40'larda falan başlayan bir olgu, ortaya çıkıp tartışılan, bizde ise yeni yeni tartışılıyor. Yoksa şöyle bir Osmanlı tarihine doğru gittiğimizde Cumhurbaşkanlığı tarafından danışman seçilen Murat Bardakçı'nın, Cumhurbaşkanlığı köşkü seçti bunu, Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da Seks isimli kitabını açıp bakarsak, Murat Bardakçı'yı biliyorsunuz, İber Hoca ile falan programlar yapıyor yani. Ve Osmanlı'da seksi okuduğunuz zaman göreceksiniz ki ve Osmanlı dönemindeki tarih kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz ki Osmanlı döneminde de eşcinsellik var. Çok özür dilerim ama oğlancılık diye bir kavram var ve bu eşcinsellik olayı kadınlar arasında da bir paşanın hatta lezbiyen olduğu eşinin söyleniyor vesaire vesaire. Şimdi tek tek isimlere girmeyeceğim. Tarihi karalamak değil amacım. Bunlar var. Bunları ben söylemiyorum. Osmanlı döneminde de vardı. Tanzimat dönemine kadar eşcinsellik konuşulan bir şeydi. Tanzimat sonrasında üstü kapatıldı, tükaka ayıp oldu vesaire. Zaten Cumhuriyet döneminden sonra da uzunca süre kapalı konular içerisine girdi. Hem eşcinsellere, eşcinselliği cahilce savunanlara hem de eşcinselliği cahilce karşı olanlara sözlerim var. Her şeyden önce cehaletle eşcinselliğe yaklaşan insanlara soruyorum. Senin çocuğun olursa dedim ya, bir sorum daha var. Allah, Yüce Rabbimiz adil değil mi? Her insana kendisi bir hayat seçip, kader seçip dünyaya yollamıyor mu? O zaman senin hakir gördüğün kibirle, ki o ne haddin ki o kibire ulaşacaksın. Kibirle bunlar aşağı tabaka, bunlar toplumun pisliği, hastalığı, tükürün, yakın, öldürün dediğin insanları Allah yaratmıyor mu? Allah sana onu ibret olsun diye mi yaratıyor? Yani sen bakıp da diye, tükaka diye karşıdan kendine böyle iyi hisset diye mi yaratıyor? Toplumda karşıdan gelirken gördüğünde tahtaya vurduğun bilmem ne, o insanlar sen keyif al ya da ibretle kına ya da haline şükret diye mi yaratılıyor? Hayır. Ve unutma, tekrar son kez söylüyorum. Ya senin çocuğun ailenden birisi de kötü ya eşcinsellik, ki kimine göre kötü. Ben eşcinsel olmadığım için bilemem nasıl bir duygu. Ya senin çocuğun da olursa. Geri dönelim şimdi konunun derinliğine. Karşı olduğum bir diğer kısım. Bu sefer bazıları, az önce benden nefret edenler sevecek. Yabancı diziler eşcinselliği çok normalleştiriyor. Özellikle Netflix üzerindeki dizilerde eşcinsellik çok daha böyle reklamı yapılan, toplumun gözüne sokulan ve özendirilen bir hale geldi. İzlediğim dizilerden bir tanesi How You Get Away with Murder. Her bölümünde eşcinsel ilişki var. Bak, her bölümünde ve iki erkek sürekli dudak dudağa, yanak yana ve 2 dakikaya yakın zaman ayrılıyor her bölümde. Özellikle her bölümde ayrıldığı yapımcısı eşcinsel olduğu için kabul ediliyor. Ve bununla gurur duyuyorlar. Yani eşcinselliği tanıtım yaptıkları için gurur duyuyorlar. Şimdi bu diziyi izlediğin zaman dizinin kendisi çok kaliteli olsa bile bu sahnelere denk geldiğinde yapacak bir şeyin yok. Ben yapım önerdiğim zaman, bir dizi önerdiğim zaman şöyle bir riske giriyorum. Onun içerisindeki bir sahneden dolayı laf diyorum. Örnek vereyim. Black Mirror dizisini önerdim komple, ki bunu başkaları da önerdi. Barış Özcan da önerdi. Ben önerdiğim için izledikleri daha 1. sezonun 1. bölümünde İngiltere başbakanı domuzla cinsel ilişkiye giriyor ve diyorlar ki bana, hocam önerdiğiniz dizide cinsellik var, eşcinsellik var, hayvanla ilişki var. Ne biçim dizi öneriyorsunuz? Haklısın ama ben ne yapayım? Sen diziyi ilk bölümüyle komple yargılarsan aynı şeyi işte bu tür konularda da yapıyorsun. Biliyorum konuya girmediğimi düşünüyorsun ama yavaş yavaş giriyorum. Uzun bir video, kusura bakmayın. Türk toplumuna örnekler vereceğim ve bu örnekleri gördükten sonra daha rahat konuşacağız. Şimdi tekrardan böyle eşcinsel olanların tarafına doğru bir fikir yürütelim. Çünkü eşit ve dengeli gidelim. Nedir o fikrim? Şu: Türkiye'de eşcinsellik televizyon dizilerinde çok yanlış işleniyor. Bugün bu kavrama sığınan en fazla dizi eşcinselliğe Türk yapımlarındaki 3 saatlik çekimler ve bunlardan bir tanesi mesela Arka Sokaklar. Arka Sokaklar dizisinde 2 kültür çok yanlış gösteriyor. Birincisi Ruslar.
Rus kadınlarını, hayat kadınlarının belli bir oranı nedense o dizide bu nedenini anlatacağım. Ben sürekli oturup arka sokaklar izliyorum ama anlatacağım şimdi. Rus olarak gösteriyor ve Natasha kelimesi Ruslarla özdeşleştiriliyor. Bunu benim ergenliğimde, benim büyüme döneminde Almanlara Helga hayat kadınıydı. Şimdi Ruslarda Natasha hayat kadını. İsmi Natasha olanlar hep hayat kadını. Rus kadınlar hep ucuz. Ailece görüştüğümüz eşi Ukraynalı olan, bak Ukraynalı diyorum, bir aile var ve çocuğu okuldan dönüyor. Daha yeni başladı ve ağlıyor. Annesinden nefret ettiğini söylüyor. Sebebi çocuklar arka sokaklar izlemiş. Orada Rus kadın, ki Rus, Ukraynalı da değil yani. Rus kadın, hayat kadını ve çocuğa diyor ki senin annen seks işçisi. Annesinin Ukraynalı Rus olduğunu öğrenince. Onlara göre Rus çünkü hepsi. İşte bu televizyon dizileri çekilirken hiç umursanmıyor o insanlar. Yani ama televizyonda Türkler barbar gösterildi mi? Türk kadınların hepsinin fahişe gösterildiğini düşünsenize bir televizyon yapımında Rusya'da, Almanya'da veya bir belgeselde. Hoşunuza gider mi bunlar? Aynı şekilde işte bu arka sokaklar ilgili şikayet bana gelince ve o bölümler gösterilince anlıyorum. Aynı şekilde arka sokaklar ve diğer Türk televizyon dizilerinde bütün eşcinseller ayol gibi konuşan, kız kıyafetleri giyen, renkli giyinen, saçma sapan hareketler yapan insanlar olarak gösteriliyor. Ama sen biliyor musun ki bugün çok büyük giyim şirketlerinin, ilaç şirketlerinin, çeşitli firmanın CEO'ları, finans müdürleri bilmem ne eşcinsel ama senin karşında gayet güzel takım elbise giyip elini sıkıyor. Yani sana bir zararı yok. Burada LGBT yürüyüşü yapanları kınıyorum. Neden kınıyorum biliyor musunuz? O yürüyüşler, hak arayış yürüyüşleriniz belki. Bunlar 40 sene önce Amerika'da, Avrupa'da görülen yürüyüşler. Ama kendi içlerine aldıkları 5-10 tane çürük elma, patates insan o yürüyüşü soytarılık olarak gösteriyor. O yürüyüşte senin marjinal giyinmene, saçma sapan giyinmene gerek yok. Sen hakkını arayacaksan kendi içinde 3-5 tane taşkınlık yapan insan bütün bir grubu rezil ediyor. Ve dışarıdan bakan kendince ve haklı olarak bu LGBT yürüyüşünde böyle işte sapık insan yargılayabiliyor. O zaman bütün eşcinsellerin de topluma oradaki 3-5 taşkın tip olarak gösterilmesi normal. Aslında anormal. Ama kendi içinizdeki çürük elmaları dışlamadığınız sürece toplum hiçbir zaman doğru veya mantıklı bakamıyor olaya. Şimdi geldik videonun asıl kısmına. 18 yaş uyarısı yapıyordum ya. Şimdi oraya geldik. Şimdi birkaç tane video izleteceğim size. Bakalım Türkiye'de böyle hani nonoş nonoş tatlış tatlış deniyor ya böyle. Giyinmeyen insanlarda eşcinsel olabiliyor mu? Gizli eşcinsellik var mı? Şimdi bazı insanlar diyor ki ya bırak eşcinseli, bekara ev vermem, öğrenciye ev vermem, öğrenci değil mi sapık bilmem ne falan diyor ya. Hatta eşcinsel gördüğümü taşla kovalıyor vesaire. Bu insanların bazıları üzerine internette videolar çıkıyor. Şimdi size bir video izleteceğim. Artı 18 videolardan bir tanesi. Bu videoda odada bir Türk bayrağı asılı ve kelli felli abiler bakın ne yapıyor. Aynen bu şekilde bak. Anam kurban onu çekip bırakacak. Anladın mı? Ateşli dedim miydi? Ateşli dedim. Anladınız mı? Tamam mı oğlum? Çavuş, Hasan. Birinci banda. Atış serbest. Atış serbest. Ateş, ateş. Atış serbest. Birinci anda düşman kaçtı. Ayağa kalk. Hoş mu? Mideniz bulanmadı mı? Şimdi bu insanlar hangi duyguyla bunu yapıyor? Diyebilir misiniz bu insanlar normal, hani normalde bunlar normal anormal belirleyen insanlar ya. Bu abiler neden bunu yapıyor? Bu kadar mı? Ben size bir video daha izleteyim mi? Bu da Bursa yöresinden çıkmış Hokka oyunu diye geleneksel bir oyun. Gelin izleteyim bakayım nasıl beğenecek misiniz? Bir, hoppa. İki, hoppa. Üç, hoppa. 4 hoppa. 5 hoppa. Devam et daha. 1 10
Bak şimdi ben öyle. Bak öyle. Müsaade et ya. Bak yavrum ne öyle? Ben öyle. Ustaya öyle diyecek. Hadi inşallah. Bak nesi mi? 1 hop ha. 2 hop ha. Bu da iğrenç değil mi? Bu da çirkin değil mi? Peki başka videolar var. Araştırırsanız görürsünüz. Ben şimdi daha fazla yayınlayıp midenizi bulandırmayacağım. Cami bahçesinde birbirini okşayan iki tane hacı. Metrobüste birbirini sürekli okşayan, orasını burasını elleyen iki tane yaşlı başlı abi. Açmayın dedeler diye videolar yayınlandı. Artık slogan oldu sosyal medyada. İki tane dede asansörde, yani anlatmak bile hicap duyuyorum. Ama işte burada bir ikiyüzlülük çıkıyor. Belki de o dedelerin yaptığı normal. Bilmiyorum. Ben o duyguları yaşamadığım için, ama bunlar dışarıya sızdığı zaman insanlar tiksiniyor. İşte şimdi buradaki ikiyüzlülük toplumsal olarak ortaya çıkıyor. Bu dedeler, bu abiler, bu Türk bayrağının odada 40-50 kişinin sürekli birbirine cinsel olarak çirkin şeyler yapması, sokakta savunmadıkları, karşı durdukları şeyler var. Bütün eşcinselleri yakalım, bütün eşcinseller ölsün. Sizi de yakalım mı? Yani ben Bolu'da daha yeni okudum. 50 tane erkek bilmem neyse, şimdi söylemek istemiyorum araştırıp görmeyin diye. Neler yapıyorlar. Hoş mu? Ama olur mu? Dindar bir kesim var. Peki dini tarikatların başka yerlerde şu an ekranda gördüğünüz şekilde müritlerini taciz etmesi eşcinsellik değil mi bu? Bunlar sapıklık değil mi? Karşı olduğum bir başka şey var. Bakın bunlara karşıyım, şuna da karşıyım. Eşcinselliğin özendirilmesine de karşıyım belli bir yaş grubuna. Bugün Kerimcan Durmaz isimli figüre karşıyım. Ve karşı olmam bir şey değiştirmeyecek. Çünkü özgürlük diye bir şey var. Ama gerçekten eşcinsel olmayıp eşcinselliğin ekmeğini yiyen insana da karşıyım. Eğer siz çıkıp televizyonda, basında, YouTube kanalınızda, Instagram'da makyaj yapıp rujlar bilmem neler ve çocukların ulaşacağı bilgiyi dağıtıyorsanız ve kafası cinsel kimlikte karışmış insanları farklı yönlere çekiyorsanız durum kötü. Maalesef kötü. Ben bu tür yayınlara da karşıyım. Kerimcan Durmaz'ı belki ayırdınız kafanızda. Hoşunuza gidiyor sohbeti. Gaga Bulut diye bir soytarı, pespaye bir patates. Bakın çocukları nasıl istismara zorladı. Ki tutuklandı. Buyurun izleyin. Kabul, tamam. Siz birini seçiyorsunuz. Bakmadan. Ne çıktı? Arkadaşını fark etmez. Arkadaşın dudaktan öpeceksin. Kabul mü? Tamam. Kamera çok cesaretli bunlar. öptü. Alkışlar bu güzelmiş. Ellerini mi kırışacaksınız? Evet, ellerini. Günümüzde gördüğünüz gibi böyle rezillikler var. Türkiye tarihi televizyonla da eşcinsel kimliğe yakın veya kadın kılığına giren, kadın formatını kullanan çeşitli insanları gördü. Seyfi Dursunoğlu çok güzel bir insandır. Huysuz Virjin'in ekmeğini yedi yıllarca. Aynı şekilde Zeki Müren sanat güneşimizdi. Bülent Ersoy. Yani bu insanlar karşı cins temasını ekmek yemek için kullandılar ya da tercih olarak o tarafa geçip tamamen o kimliğe büründüler. Peki toplum bunları niye bağrına bastı? 80'lerde, 70'lerde, 90'larda toplum daha mı anlayışlıydı? Niye şimdiki gibi değildi? Ve şimdi neden yapay bir düşmanlık var veya neden aşırı bir fanatizm var? Seven niye seviyor? Çok soruluyor. Videoyu çekmeden önce çünkü dedim ki böyle bir video çekeyim mi? %70 oranında destek verdiniz. Ve 15 gündür, 3 haftadır bu videoya hazırlanıyorum. En çok gelen yorum, hocam nasıl bir pislik olduğunu anlatacaksınız, videoyu çekin. Kimse bana nasıl video çekeceğimi söyleyemez. Ama burada şöyle bir şey var. Hastalık mıdır, seçim midir? Birazdan bir çocuğun hikayesini anlatacağım size. Gerçek yaşam hikayesini orada anlayacaksınız. Seçim midir? Emin ol onlar da kafaları karışık, dünyaya gelmek istemiyor. 2 tane TED Talk var. Aşağıya linkini koydum. İzleyin, bir izleyin ama öncelikle Ayta Sözer'in
Enfes bir TED konuşması var. Bir izle bakalım. Bir başka şahsın videosu var. Çok da ilginç bir şekilde anlatmış. Onu da bir izleyin bakalım. O insanın yorumlarını da izleyin. TED konuşması bunlar. İkisinden de size sunabileceğim şey şu. Bu insanlar böyle olmayı seçmiyor. Sen Afyon'da, Adana'da, Van'da, İzmir'de doğmayı seçiyor musun? Ben Elazığ'da doğmayı seçtim mi? Öyle doğmayı, o annenin babanın evladı olarak veya Türkiye'de doğmayı seçiyor musun? Alevi olarak, Sünni olarak, Türk olarak, Kürt olarak doğmayı seçiyor musun? Sana ayrımcılık yapılıyor ama. Deniliyor ki bizden değilsin, ondansın. Öyle doğmayı seçmediğin gibi aslında belki seçme hakkı verilse bambaşka bir ülkede, bambaşka bir tarihte doğmayı da seçerdin. Peki seçme hakkı olmayan ve öyle dünyaya gelen insanları neden dışlıyorsun? Nerede bu kibir? Nereden bu patateslik? Bir başka konu. Yine Instagram'da geldi bu. Hocam işte öyle kınayın, böyle kınayın. Abi kınayım de. Ben kimim, sen kimsin, kimi kınıyoruz? Neye göre kınıyoruz? Bir soru daha. Ben Türkiye'nin cinsel atlası ve ensest atlası, Türkiye'nin ensest atlası diye bir araştırma var. Umarım ulaşırsınız. Bak bakalım doğuda ne halde? Baba oğluna taciz ediyor, tecavüz ediyor. O haberleri sokarım gözünüze ama çirkin, mide bulandırır. Baba oğlunu taciz ediyor. Bıraktım, hadi karşı cinsli olsun, tavuğa tecavüz eden adam var ya, hadi tavuk dişi. Oldu mu? Karşı cins şimdi oldu mu? Hayvana tecavüz ediyor. At, eşek, katır ne bulsa damacanaya tecavüz eden adam var. Şimdi bunlar normal. Eşcinseller mi sadece asılmalı, taşlanmalı? Eşcinsellik bulaşıcı bir hastalık değildir. Evet, HIV pozitif, AIDS hastalığı genelde eşcinsellerle eşleştirilmiş ve yapıştırılmış bir halde. Peki, hayat kanıyla birlikte olup hiç suçu olmayan çocuğunu ve karısına bulaştıran adam, o patates, o eşcinsel kadar suçlu değil mi eğer bu bir suçsa? Ve başka bir konuyu size sunuyorum. Eşcinselleri sana sürekli tecavüz etmeye hazır insanlar gibi düşünmeyin ya. Homofobi denilen bir şey var. Ben homofobiyi 7 yıl önce eşcinsel insanlarla oturup sohbet ederken fark ettim ki yaşıyorum ve kırdım. Benim eşcinsel arkadaşlarım var, oturup konuşuyorum ve kimse bana tecavüz etmeye kalkmıyor. Yani sen ne kadar seksi düşünüyorsan, Mahmut ne kadar düşünüyorsa, Melis ne kadar düşünüyorsa onlar da o kadar düşünüyor. Ama şimdi bana saldıracak bilmem ne. Ha şuna karşıyım. Eşcinsel tercihini böyle hani pozitif ayrımcılıkla ağzına yüzüne sokmak için insanları, abartan insanları da kınıyorum. Toplumda senin cinsel tercihin benimki seni ilgilendirmiyor. İlla bir hak savunacağım diye havalara girip de başkalarını da rahatsız etmeyin. İnsan insana eşcinsel tercihleri yaşıyor ve iki insan razıysa sana ne? İki erkek, iki kadın razıysa sana ne? Elbette ki benim üstüme vazife değil, kimseyi de savunmuyorum. Bana ne? Bana ne ve sana ne? Bunu diyebilsek bu ülke gerçekten Avrupa Birliği'ne de girmişti. Dünyanın en modern insanları, en modern ülkesi de olmuştuk. Benimki duyarsızlık değil. Çünkü ben de düşünüyorum. Benim bir çocuğum var ve eşcinsel olmasını ben istemem. Bak çok açıkça söylüyorum. Ben istemem. Ama evladım bunu tercih ederse de ne yapacaksın? Evladını dışlayacak mısın? O da onun tercihi. Lütfen kimliğini bulamamış kişiyi de itelemeyin. Benim başıma gelen bir olayı size anlatayım. Bir baba ve anne gelip bana dediler ki erkek arkadaşını tanıştırdı oğlumuz bize. Biz ne yapalım? Oturduk konuştuk. 6 hafta konuştuk. Bak 6 hafta. Ne yapacaksınız? Sizin başınıza gelse ne yapacaksınız? Yani büyük konuştuğunuz şeyleri hayatta yaşarsınız. O yüzden buna bir hastalık, pislik, Allah veya hepsini yakalım. O zaman kendi çocuğunu nasıl yakacaksın? Lütfen kafası karışmış, kimliğini bulamayan çocuklara saldırmayın. Bizim toplumumuzda gay birey, transseksüel, trans birey, lezbiyen, LGBT bunların hepsi çok karışık. Bilmediğin şeyden nefret etme. En azından ne olduğunu öğren. Öyle çamur at, öyle dışla. TED konuşmasında göreceksiniz. Aşağıda linkini verdim. Diyor ki bu insan, ben diyor alışveriş merkezinde AVM'de tuvalete gideceğim zaman sorun yaşıyorum diyor. Kadınlar tuvaletine mi gireyim, erkeklere mi? İkisine de ait değilim diyor. Çünkü kadın görünümlüyüm, kadınlar tuvaletine gittiğim zaman oraya girmek istiyorum, erkek görünümlüyüm karışıyor ve insanlar bizi dışlıyor. Size Bruce Reimer'ın hikayesini anlatacağım. Bruce Reimer'ın ailesi madenlerde çalışan cahil bir aile. Ve ikiz çocukları oluyor. 2 tane erkek çocukları oluyor. Bir tanesinin ismi
Brian Reimer, bir tanesinin ismi Bruce Reimer olarak, Brian ve Bruce olarak koyuyorlar. Bruce 8 aylıkken sünnet edileceğinde, o toplumlarda da sünnet var. Yani sadece Müslümanlar, İslam'da yok. Neşter yerine elektrikli iğne kullanıyor ve penis tamamen yanıyor. Bruce'un penisi yandıktan sonra doktor diyor ki, John Hopkins Hastanesi'nde diyor bir doktor var cinsel kimlik üzerine. Gidin ona bir danışın, ne yapacağız öğrenelim. Gittiklerinde görüştükleri doktor cinsiyet bilimi üzerine Doktor Money. John Money yanılmıyorsam. Doktor Money diyor ki ya diyor çocuğunuzun diyor durumu işte kötü. Biz bunu diyor kız yapalım. Bir erkek bir kızınız olsun. Ve Bruce'un ismini Brenda yapıyorlar. Hormon tedavisi, östrojeni basıyorlar. Penisi kaldırıyorlar ortadan tamamen. Vajinaya çeviriyorlar. Ve bu kimlikte büyümesini sağlıyorlar. 2 yaşına kadar bu çocuk boğuşuyor. Cicili bicili etekler gidiyorlar, istemiyor, bebeklerle oynamıyor. Hep Brian yani kardeşinin oyuncaklarıyla oynamak istiyor. Erkeklerle olmak istiyor. Doktora gidiyorlar, anlatıyorlar. Doktor Money'e. Doktor Money denilen patates adi herif aslında bu baskıyı, bu cinsiyet değişimini yapmasının sebebini o dönem yalandan bir açıklıyor. Ama asıl sebep şu, sonradan öğreniyoruz çünkü belgeseli yapılıyor. Birazdan linkini aşağıya koyduğumda görürsünüz. Diyor ki ben diyor bir araştırma yapıyorum. Aslında ben size özetle anlatayım. Adam toplumun baskısıyla mı, doğuştan mı yoksa sonradan cinsiyet değiştirebilir miyiz diye bir teorisi var. Bunun tezini yazarken, teorisini yazarken ispatlamak istiyor. Ve Bruce Reimer'i yani artık Brenda Reimer'i denek olarak seçiyor. Bir çocuğun hayatını denek olarak seçiyor. Kadınlık hormonu basıyor, kadın kıyafetleri giydiriyor, hediyeler veriyor ve kadın olmasını sağlamaya çalışıyor ki teorisi ispatlansın. Ve her ay çocukla ilgili makaleler yayınlıyor. Bak kadın yaptım gayet güzel oldu, hiçbir sıkıntı yok. 14 yaşına kadar baskılanan bu çocuk artık isyan ediyor. Psikolojik olarak çöküşe geliyor. Başka bir psikoloğa gidiyorlar. Psikolog diyor ki olmaz böyle şey, açıklayın diyorlar. Ve 14 yaşında bu çocuğa durum açıklanıyor. İkizinin bile haberi yok. Çocuk bunu öğrendikten sonra yıllar sonra röportaj verecek. Kitabı da var çünkü. Açıklama linkine kitabın da linkini koyarım. Yıllar sonra verdiği röportajda 14 yaşımda öğrendiğimde şu aklımdan geçti diyor. Artık ne olmadığımı biliyordum, artık ne olduğumu biliyordum, rahatlamıştım diyor. Tekrardan transplantasyonla ve plastik protezlerle penis yapılıyor. Östrojen kesilip yerine erkeklik hormonu basıyor, testosteron. Ve erkek kimliğine kavuşuyor ve hatta evleniyor. Çocuklu bir hanımefendi, Jane isimli bir hanımefendiyle evleniyor. Ama çocukluğunda yaşadığı bu olay maalesef 38 yaşında intihar etmesiyle sonlanıyor. Şimdi ve David ismini alıyor. Bruce, Brenda, David. 3 kimliği oluyor böylece. David Reimer'ın intihar etmesinin sebebi Doktor Money bir ceza almıyor. Şimdi bu hoş mu? Dolayısıyla bu durumda siz olduğunuzda, sizin hayatınızda olsa böyle bir şey, ne kimliği seçip ne yapacağınızı nereden bilecek? Peki finale bağlayalım. Finalde benim fikrimi söyleyeyim size. Ben eşcinsel arkadaşlarım var, sohbet ettiğim insanlar var. Oturup sohbet edip bilim de konuşuyorum, kişisel gelişim de konuşuyorum. Sinemaya, tiyatroya da gidip geyik de yapıyorum. Ama bu insanları hayatımın merkezi yapıp da hemen eşcinsel olma dürtüsü çıkmıyor bende. Sizlerin homofobi olduğunuzu düşünüyorum. Çok normal bir şey. Türk toplumunda buna karşı bir düşmanlık var. Türk toplumunda Yahudilere karşı da mesela düşmanlık var. Ama görüyorum Yahudilerin kurduğu işlerde çalışan, Yahudi patronları olan, Yahudilerin sattığı arabalara binen, din, tarikat, işte rektörler var, tarikat liderleri var, Yahudi markalarına binen ve aynı zamanda ilginç bir şekilde Yahudilerin ürettiği sosyal medyaları keyifle kullanan, oradan ismini, itibarını yükselten bir sürü insan var. Ben bunu ikiyüzlülük buluyorum. Nasıl ki tarikatların müritlerine eşcinsellik uygulamasını ya da pedofili uygulamasında ikiyüzlülük olarak buluyorsam, aynı şekilde midenizi tekrar bulandırayım. Bir oda dolusu erkeğin sürekli mıç 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 birbirine sarılmasında nasıl ki ikiyüzlülük olarak buluyorsam. Bilmiyorum, bu video yoruma kapalı olacak muhtemelen. Beğeniye ya da yoruma veya yoruma. Çünkü ben Türkiye'nin henüz bu kadar tartışabileceğini sanmıyorum. Abone kaybedeceğimi de biliyorum. Zerre de umurumda değil. En azından artık Haluk Tatar'ın bu konudaki fikrini biliyorsunuz. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.